Herkese yeniden merhaba. Hamis şu anda ışık ayarlıyor. Evet, burada oturmaya karar verdim. Hamis Bey ışıklarımızı ayarladı, geldi. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ben böyle doğal bir şekilde girmiş oldum aşkım videoya. Öyle mi? Ha. Biz şimdi videoda mıyız? Videodayız aşkım, hadi buyurun. İyi, Hadi tamam, hadi bakalım. Nasılsın aşkım? İyiyim, sen nasılsın? Ne yapıyorsunuz? İyiyim. İşte mikrofon olayı çözelim. Kim konuşuyorsa mikrofon ona gitsin. Mikrofon Lütfen. kapalı bu arada. Lütfen. Mikrofon kapalı. Mikrofon kapalıymış videodayken. Neyse başladık. Bunda mı sizi geldi? Evet, şu andan itibaren sesimiz daha iyi. Videolarımızı 20'den fazla dilde mi? Altyazıyla izleyebiliyorsunuz. Bugün öncelikle nasılsın aşkım? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Bir haftadır falan kanalımızda görüşemedik yani. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de teşekkür ederim. Bugün sizinle, siz başlıktan gördünüz, biz de burada açıklayalım. Türkiye'de ve Tanzanya'da Hamis'te böyle anlamlarını keşfettiğimiz ortak atasözleri var. Onları paylaşacağız. Bu videoyu yapma fikrimiz ta nişanlıyken, ben böyle bir atasözü, hangisiydi emin değilim, şimdi okuyacağız. Dedim, damlaya damlaya göl olurdu galiba ya. Damlaya damlaya göl olur diye bir şey söyledim. Hamis dedi, bizde de var dedi öyle bir atasözü derken, ay dedim ya, o zaman böyle bir YouTube kanalınız olursa bunu mutlaka hani çekerim demiştik. Bugün sizinle ortak kültürlerimizin atasözlerini paylaşacağız. Bazılarının anlamlarını tam böyle hani bulup bulamadığımızdan emin değilim. Siz de bize bu konuda yardım edersiniz. Videonun devamında o zaman zaten görüşeceğiz, bu konuyu konuşacağız yani. Evet, sistem ne? Ben okuyacağım mı, sen mi okuyacaksın? Şöyle mi yapsak? Ben Türkçelerini okuyayım. Sonra sen Swahili'sini oku. Aynı zamanda senin Swahili'ne ne kadar diyorsun. Onu tamam, bir test edelim. Çok iyi yani. Sadece baktığın gibi okuyacaksın yani. Türkçe gibi mantığı aslında. Evet. Evet, ilk atasözümüz Samaki mkunce angali mbichi. Ne demek? Doğru okudu. Ağaç yaşken eğilir. Türkçesi. Ne demek ya bu atasözünün? Bizim Türkçe'de ağaç yaşken eğilir ama samaki balık demek aşkım. Evet, bizde samaki balık demektir. Çünkü alakası yok. Tanzanya'da samaki mkunje angali mbichi, yani balık tazeyken kırma demek istiyoruz. Yani ağaç yaşken eğilir kısaca. Yani aynı anlamda atasözümüz. Bu ne demek? İşte mesela bizde genelde çocuklara örnek verilir bu arada. Çocukları yetiştirmekle alakalı örnek verilir. Hani küçükken çocuğu bir şekilde hani şekillendireceksin. Hani vereceğin eğitim küçükken vereceksin anlamında. Yani aynı anlamda Swahili'cemizde de böyle bir atasözümüz var. Aynen, bizde de aynı anlamda zaten çocukları güzel terbiye üzerine eğitmek için verdiğimiz bir örnek olarak. Kurutulmuş balığı bulursam ekrana koyacağım orada. Evet. Tamam aşkım. Devam et. Bir sonraki atasözüne geliyoruz. Fikrimizi ortaya çıkaran atasözü damlaya damlaya göl olur. Ay pardon, ben Swahilice okuyorum. Habana haba hucaza kibaba. Ne demek Swahilice'si? Bir şey yapmak istersen veya bir şeyi başarmak istediğin zaman ona doğru, yani hemen büyük bir şekilde böyle bir hamle başlamak değil de az az yaparak başlaya onu tamamlayabilirsin yani. Yani örnek olarak mesela bir kovaya su dolduracaksın, tamam mı? Direkt böyle bir kovadan bir kovaya dolduramazsın. Yani böyle küçük bir bardaktan mesela bir yerden alıp o kovaya doldurabilirsin. Tam olarak damlaya damlaya göl olur efendim. Bir sonraki benim böyle Swahilice'de böyle söylemeyi de fonetik olarak da çok sevdiğim bir yani kelimeler oluşumu. Swahilice'si şöyle: haraka haraka. Bak, bunu okumadan söylüyorum. Hayna baraka. Biliyorum çünkü. Bravo. Burada diyor. Bunu ben anlatayım mı aşkım? Anlat. Tamam, ama burada ben okuyayım ya. Hadi Türkçesini oku. Acele işe şeytan karışır. Karışır. Evet. Haraka, ne demek? haraka, Anlat bakalım bunu. Söylüyorum bak şimdi. Haraka haraka, hızlı hızlı demek. Hayna olumsuzluk eki. Baraka da bereket demek. Yani böyle acele işte bereket olmaz demek. Doğru mu? Vay. Evet, Swahilice'm çok iyi ya. Swahilice'yi çözdün sen. Vallahi aşkım çözdüm yani. Bakıyorum atasözleri falan biraz açıklama yapıyorsun herhalde yani. Ne diyorsun aşkım, ben çözdüm. Ya Tanzanya'da bu arada biz düğün için gittiğimiz için yani böyle uzun kaldık ama çok çekmek istediğimiz daha videolarımız vardı. Orada ben böyle Swahilice konuşarak alışveriş yapacağım bir video fikrimiz vardı ama olmadı. Yani Swahilice'mi göstermek istiyorum aslında, ne kadar iyi bildiğimi. Tanzanya'da bu sefer de çekmediğimiz videoları seneye bir sonraki yayınlarda Tanzanya'ya gitme bahanemiz olsun. Evet, olsun, tamam. Dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur diye bir atasözümüz var. Swahilice'sini Hamis Bey'den dinliyoruz çünkü birebir aynı anlam. Milima haikutani, binadamu hukutana. Ne demek? Dağlar birbirlerine kavuşmaz,
ama insanlar kavuşur. Tam aynı anlam bu arada. Çok böyle hoşuma gitti biz bunu araştırma yaparken. Ya dedim ne kadar güzel. Çünkü bir şekilde dünyanın her yerinde insan fıtratı aynı ve büyükler hep aynı öğütleri vermiş gençlere. Bu atasözü ne zaman kullanıyoruz bizde? Yani belki Türkçe'de de aynı zamanda kullanıyorsunuz. Görüşmüş veya buluşmuş insanlar ondan sonra veda zamanı geldi. Artık vedalaşıyorlar. Gidiyorlar. Diyorlar ki bir daha ne zaman görüşeceğiz falan. Herkes merak ediyor. Biri diyecek ki ya kardeşim merak etme. Dağlar birbirine buluşmaz veya kavuşmaz. Ama insanlar kavuşur. Nereden bilersen hiç böyle tahmin etmediğimiz bir yerlerde buluşabiliriz yani yine. Evet. Bizde tam olarak o ayrılık esnalarında söylenmiyor. Tam nerede söyleniyor bilmiyorum. Yani takipçilerimiz de yoruma yazsın. Bence şuralarda söyleniyordur. İşte uzun zamandır birini görmedin ya da işte uzaktaydı falan bir yerde karşılaştın. Bak görüyor musun daha kavuşmuyor da insanlar böyle kavuşuyor gibi. Orada şey de deniyor. Dünya küçük de diyoruz. Neyse. Birlikten kuvvet doğar. Birlikten kuvvet doğar. Sizdeki sıvacısını alalım aşkım. Yani sizdeki değil, sizdeki de bendeki de. ikimizin yani Türkçe atasözleri, senin atasözlerin, benim atasözlerim, benim atasözlerim, senin atasözlerin. Bu arada Türkçe ikimizin ana dili şu anda olarak. Swahili sadece benim ana dilim. Benim ikinci ana dilim gibi. Böyle İngilizce'de. Çünkü sonra böyle hemen. Swahili senin ana dili olacak kadar öğrenmedin. Öğrenmedim. Tamam mı? Evet. Sen öğren. Hem Türkçe hem Sahice ikimizin ana dilleri olsun. Tamam aşkım. İnşallah. Hadi ben okuyorum. Sahicesi neydi? Birlikten kuvvet doğar. Umoja. Umoja ni nguvu. Umoja yani. Utengano ni. Yani umoja böyle. Umoja ni nguvu. Beraber. Utengano ni dhaifu. Bir şey hakkında beraber olmak güçlüdür. Yani güç olur. Hı-hı. Ama ayrılmak ayrılmak mı? Ayrılmak aşkım. Yani ayrılmak zayıflık demektir. Evet, aynı anlam. Birlikten kuvvet. Aynı anlam. Birlikten kuvvet doğar. Hatta şöyle Hamis var ya bana çok kızıyor. Diyor ki. Ediyorum. Şu mikrofonu doğru bir yerde tutar mısın? Net bir ses almak istiyoruz. En doğru yer aşkım bak. Hazır mısın? Ama oraya takma. Şimdi de bana da gelmek istiyor. Kendi mikrofon al o zaman. Hayır tamam. Bir tane mikrofon almamız lazım. Bir tane alacağız inşallah yakında. Birlikten kuvvet doğarı da açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Çok açık bir atasözü. Birlikte olduğumuz zaman çok daha güçlüyüz anlamında. Bir sonraki atasözüne geçiyorum. Bu arada keşke kahve yapsaydık aşkım ya. Kahve mi? Yapalım mı? Ben sana yarın kahve yaparım. Yarın mı? Bu arada tamam olur. Videodan sonra yap. Bu arada Linaş'ı uyurken hemen çekelim dedik. O yüzden böyle bir kahve falan yapamadık. Videomuzu çekip bitirmek istiyoruz bugün. Çamaşır makine ustalar da gelmiş. Evet ya bu arada ustalar geldi. Onları da tam videoya oturacağız aradılar biz geldik diye. Bu atasözünü ben şimdi dürüstçe açıklıyorum. Dürüst oluyorum. İlk defa duydum bizim Türkçe. Bilenler vardır mutlaka. Ama böyle aynı anlamlarda araştırma yaparken böyle bu ikisi bize çok yakın geldi. Dedik ki bunu da koyalım. Ben bilmiyorum. Şuymuş. Neymiş? Sabırla koruk helva olur. Ne demek? Tam bunun karşılığı bizde şöyle. Polepole dio muendo. Afrika genelinde, Afrika kıtasında hayat felsefesi en meşhur. Acele etmemek. Yani yavaş yavaş. Niye acele ediyorsun kardeşim? Anladım. Yani böyle yavaş yavaş bir hakuna matata yani. Sıkıntı yok, sorun yok ya kardeşim. Polepole dio muendo. Yani yavaş yavaş gitmek aslında tam doğru bir hız mı demektir gibi bir şey benzer. Şeye benziyor mu? Acele işe şeytan karışır'a da benziyor. Hani orada tabii. Acele etmeyini öğütlüyor bize. Türkçenizde şöyle bir şey var. Acele giden ecele gider. Sen çok seviyorsun onu. Ben bunu seviyorum. Baya eski zamanlardan beri öğrendiğim günden beri tam böyle yerlerde yani kullanıyorum bu atasözü. Yani belki bu atasözün tam karşıtı bizimle. Acele giden ecele gider olabilir. Evet. Değil mi? Evet. Sabırla koruk helva olur. Yani o da mantıklı. Yani sabırla helvaya dönüştürebilirsin diyor koruk. Evet. Koruk ne bilmiyorum. Bilenler bize öğretsinler. Evet, videomuz devam ederken sosyal medya hesaplarımızda yani YouTube dışında Instagram ve TikTok hesaplarımızı buradan geçiyor. Bizi takip edin. Anlık olarak postlar, storyler atıyoruz oradan. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonrakine geliyoruz. Bu da çok güzel. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sesi var. Evet, sizdeki nedir? Kidole kimoja hakivunji chawa. Chawa ne demek? Chawa bir böcek türü. Yani insanların evet. İnsanların saçlarında bir şey çıkıyor. İşte onu öldürmek için yani bir parmakla öldüremiyorsun. Yani şuraya koyman gerekiyor. İkinci parmak böyle kık.
O duruma göre. Evet. Ay çok kötü. Ben küçükken Yani bir parmak sesi yok ama iki parmak sesi var yani. Aynı. Aynısı, aynı anlam. Bir sonrakine geçiyoruz. Bu benim mesleğimle alakalı. Terzi kendi söküğünü dikemez, ben dikiyorum bu arada. Bir iki önceki bir videoda biri bana şey yazmış. Esra Hanım çok kötü giyiniyorsunuz, gözümüz tırmalanıyor yazmış. Ben çok bozuldum buna, tamam mı? Çok da takmam aslında. O videoda da ama bence de kötü giyindiğim bir yer var. Böyle hani hiçbir şey bulamamışız artık otellerde, oradan oraya çamaşır kıyamıyoruz. Böyle iki deseni üst üste giymiştim mecbur yani. Mayonun üstünde böyle bir desenli kimono tarzı bir şey giymiştim. Muhtemelen ona söylüyor hanımefendi. Ben normalde güzel giyindiğimi düşünüyorum. Linaj'dan sonra birazcık salmış olabilirim. Onu kabul ediyorum. Fakat genel anlamda güzel giyindiğimi düşünüyorum. Terzi demişken de buradan da o hanımefendi böyle minicik bir yanıt vermiş olayım. Yani evet, size katılıyorum. Öte yandan da mecburi bir durumdan dolayı, yani Afrika'daydık. Yani başka bir yerdeydik. Tanzanya'daydık. Ve valizlerimiz fulldü ve yıkayacak bir imkanımız yoktu. O yüzden o şekilde giymiş bulundum. Bunu da buradan not edeyim. Bu arada üstümdeki ceketi ben yeni diktim videomuzda, böyle güzel giyeyim diye. Şurada da broşlarım var. Beğendin mi aşkım? He, beğendim. Çok güzel. Ellerine sağlık. Bayağı rengi de güzel maşallah. Böyle cepleri falan var. Evet. Param var mı? Param var aşkım. Çok şükür. Tamam, devam et. Tamam, devam ediyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Çok konuşuyorum ama bugün. Son birkaç videoda hep şu renk giyiyorum. Çünkü ben bu kumaşı böyle bir 5-6 metre falan almışım. 5-6 metre alınca tabii ki böyle bir sürü şey diktim bu kumaştan. Hep böyle bu rengim o yüzden. Sebebi de odur yani. Terzi kendi söküğünü dikemezden devam. Sıvayıcısını alalım. Bizim var aslında tıp alakalı. Mganga Hajigangi. Mganga kim? Mganga doktor. Tıp uzmanı.Tıp uzmanı olabilir ya da şeyler var ya. Aile hekimi. Yani yok, ağaç köklerinden ilaçları tedavi eden falan var ya. Alternatif tıpçılar. Yani evet. Şifacılar. Yani şifacılar falan. Şifacı veya doktoru kimse neyse hasta olduğunda kendini tedavi etmez. Böyle bir atasözümüz var yani. Evet. Bu arada hani çok fazla böyle yorum bekliyoruz bu videoya. Sebebi de hani hepimizin ortak kültürü olduğu için bu atasözleri, yani çocukluğumuzdan beri duyduğumuz şeyler. Hani aşağıda bu konuları konuşalım. Yorumların hepsini biz okuyup cevap veriyoruz zaten. Sabreden derviş muradına ermiş. Vumilivu hulambivu. Sabreden, sabrının sonunda bir meyve var, bir şey var. Karşılığı alır yani. Bizde gene var, sabrın sonu selamettir. Sanki onunla daha çok benziyor. Gülü seven dikenine katlanır. Biz de emir kip olarak söylüyoruz bunu. Ukipenda boga, penda na uwalake. Bir kabağı seversen çiçeği de sev olarak söylüyoruz. Evet. Evet, güzel. Evet, o da aynı anlamda. Bir kişiyi her şeyle kabul edeceksin ya da bir durumu, bir olayı. İki cambaz bir ipte oynamaz atasözümüze. Sizde ne var? Neler var acaba? Bizde şöyle bir şey var. Hayvancılık yapan bunu anlar kesinlikle. Mafahali wawili hawakai zizi moja. Erkek inek neydi ismi? Sığır mı? Sığır mı? Emin değilim. Bence neyse, erkek cinsten bir hayvan, işte inekten, koyundan, keçiden olabilir. İki erkek bir ahırda kalmaz yani. Yani sadece bir tane olması gerekiyor. Çünkü kavga çıkacak, bir şeyler olacak falan. Bizde de işte iki cambaz bir ipte oynamaz. Aynı anlam. Sakla samanı, gelir zamanı. Aynısı. Akiba hayozi. Ne demek? Akiba hayozi. Akiba birikim. Birikim mi? Doğru mu söyledin? Evet, birikim. Birikim çürümez. Yani sen birikim yapıyorsan bir gün gelecek o birikimden, o biriktirdiğin paralardan, bir şeylerden sana fayda dokunacak yani. Sana yardım edecek. Eşeğe altın semer de vursan eşek gene eşektir. Bizdeki, sizdekini de. Ben okumak istiyorum. Okuyabilir miyim? Sıvırıcımı kontrol edelim. Go ahead. Şükran ya punda mateke. Şükran ya punda ni mateke. Yani eşeğin teşekkürü tekmeledir yani. Sen ona çok güzel yemekler verirsin, şey yaparsın, su verirsin. Ama arkasına geçtiğin zaman da yanlışlıkla bile sana tekme atıyor. Evet ya, burada ben şeyi fark ettim orada. Sanki hani sadece eşekler benziyor, anlamlar İnsanlar benziyor. var bunu yapan insanlar var işte. Evet, sizin atasözü doğru, tamam. Onu yapan insanlar, orada biz onunla ilgili bizim başka bir atasözümüz var mıydı emin değilim. Yok, anlam olarak benzemiyor. Bilmiyorum, bunu siz bize söyleyin. İki kişinin bildiği sır değildir aşkım. Hakuna siri
ya watu wawili. İki kişi arasındaki sır yoktur yani. Evet, bu direkt aynısı kesinlikle. Ortak atasözleri bulduklarımız bunlardı. Bence güzel, bilgilendirici bir video oldu. Ben kendim için en azından. Umuyorum sizin için de böyle güzel olmuştur. İki kültürün benzer özelliklerini görmek bence insana böyle iyi gelen bir şey. Ben mesela farklı bir kültürde, bu Tanzanya Swahili olsun veya farklı bir kültür olsun, başka bir yerlerdeki bir kültür olsun. Böyle diyorum ya bak onlar da öyleymiş falan deyip böyle bir o insani yakınlaşma hissediyorum yani böyle insani bir şekilde. O yüzden umarım siz de bu şekilde hissetmişsinizdir. Evet, videonun sonuna kadar geldik. Çok güzeldi. Ben eğlendim yani şahsen ve öğrendiklerim çok güzel şeyler var. Swahili'de bir atasözümüz var ama Esra tam Türkçe karşılığı bulamadı. Yani Evet, Türkçe atasözü bulamadı. Mchumia juani hulia kivulini. Yani güneş altında çalışan biri gölgede yer. Yani var gibi aslında, sanki bu anlama gelen bir atasözü var gibi ama böyle bir türlü aklıma gelmedi. Toparlayamadım yani. Birazcık böyle yapay zeka falan da sorduk, o da bulamadı. Ya da ben uyduruyorum. Takipçilerimizden yardım istiyoruz. Evet, yardım Yorumlarda yazar mısınız böyle bir manaya taşıyan bir Türkçe atasözü? Bulan biri varsa yorumlarda bize onu da yazarsanız çok seviniriz. Biz de sizden bir şeyler öğrenmiş olalım. Teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videolarımızı beğenin. Elimi tutacaksın sen. Videolarımızı beğenin. Beğenin. YouTube kanalımızı Paylaşın. takip edin. Takip edin. Paylaşın arkadaşlarınızla. Ve bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kwaheri. Bye bye. Kwaheri. Videolarımızı 20'den fazla dilde mi? Altyazıyla izleyebiliyorsunuz. Bir tane çok tatlı Fadime teyzemizin var. Bize her yerden takip edip bütün videolarımıza yorum yazıyor. Çok, onu da öpüyoruz buradan. Çok tatlı bir teyze. Böyle çok mutlu oldum ben onun sosyal medya hesaplarımızda görünce. Bir de hani tabii ki takip edenler var. Görüyoruz ama böyle birebir de hani ben YouTube'dan Fadime Adana'dan mıydı? Bahsettiğin kişi bilmiyorum ama. Var ya bir tane. O işte selamlar. Aynen Adana'dan selam. Adanalı teyzeniz diye. Selam söylüyoruz. Evet, Adanalı teyzeniz falan diye böyle her yerden mesaj yapmış, yorum yapmış bize. Onu buradan selamlarımızı iletelim. Böyle etkileşimde olmayı seviyoruz. O yüzden şöyle sosyal medyalarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye. Bye bye.